Evet, şimdi cam siliyle çekeceğiyle aşağı doğru çekiyoruz. Yani %100 böyle bir temizlik olmasa da videolardaki o tertemiz oluyor, çok güzel oluyor gibi değil. Yani %70 temizledi ama iz bırakıyor. Yani tamamen temizlemiyor. Bir de bu su bataryasında deneyelim. Bataryası da gördüğünüz gibi kireçli. Şimdi buraya burada da buharın değdiği yerler temizleniyor. Fakat o dip kısımlar, ters yerler temizlenmiyor. Yani günlük kullanım için iyi değil. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Piranteç buharlı temizlik makinesini tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle kargo ile nasıl geldi bunu bir görelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir kutu içerisinde geldi. Bunu bir bıçak yardımıyla şuradan, ilk önce kenarlarından, sonra buradan ve sonra da ortadan, evet, bunu bekle. Evet, bunu açıyoruz ve içinde tekrar bir karton daha çıkıyor. Bunu da karton içinden çıkarmak biraz zor oluyor. Evet, çıkardık ve ürünümüz bu şekilde. Buradan ve kutusunu açıyoruz. Burada bir kullanım kılavuzu. Şöyle hemen içindekileri tek tek göstereyim. Olur da kullanım kılavuzunu kaybederseniz bunu buradan bulup okuyabilirsiniz. Burada bütün parçaları gösteriyor. Nasıl kullanacağınız hakkında bilgi veriyor. Muhakkak bunu okuyarak kullanmaya çalışın. Evet, içinden böyle bir, ister YouTube'dan ister Instagram'dan iki yerden de ürün tanıtımı olan bir broşür çıkıyor. Bunu karekodu okutarak ya da buradaki karekodu okutarak bu videolara ulaşabiliyorsunuz. Ve içindeki parçalar, birinci kısım, üstündeki aparatlar, bunları göstereyim. Uzatma kablosu şöyle ve bir tane daha yine kablo uzatma. Yer süpürmek için bir aparat ve bunun bağlantı aparatı. Burada buhar püskürtme ucu. Yine burada cam silmek için bir aparat. Ve burada kablo toparlayıcı. Bunu ürün arkasına takıp kabloyu toparlıyorsunuz. Ve ürün başlıkları var. Ve kutunun içerisinde bezlerimiz var. Burada başlıklar, bez başlıklarımız. Ve su doldurmak için bir su haznesi. İçinde başlıklarımız, 2 tane metal, 2 tane plastik. Ve burada bir aparatımız daha var. Evet, bu da duvar ya da koltuk silmek için yine burada buhar çıkışları ve delikleri olan bir aparat. Su haznesini doldurmak için böyle bir huni. Ve ürünümüz, sokalım bunu. Ve ürünümüz burada. Yaklaşık 3 metre kablosu var. Bu sökülmeyen bir başlık. Yani bu sabit. Bunu çıkaramıyorsunuz. Sabit bir şekilde kullanıyorsunuz. Ve buradan su haznesinden, evet, oradan su haznesinden, evet, buradan su haznesinden çıkar onu. Tamam, çek. Buraya
yaklaşık 1,5 litre su koyarak öncelikle arka düğmeye basıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz ve burada yeşil ışık yandığında kullanımla hazır hale geliyor. Şimdi temizliklerimizde bunları tek tek göstermeye çalışacağız. Öncelikle suyumuzu ekleyelim. Ve ayrıca aparatları koyabilmeniz için şöyle de bir çanta göndermişler. Güzel düşünülmüş. Küçük aparatlar bu şekilde kaybolmaz. Ve suyumuzu dolduralım şimdi. Bu yaklaşık 400 milim alıyor. Oradan 400 milim alıyor. Bunu huni yardımıyla da koyabiliriz. Direkt de koyabiliriz. Öncelikle suyu koymadan önce şuradan, zaten bu kullanım kılavuzu okuduğunuzda net bir şekilde her şey yazıyor. Yaklaşık 1 litre su koyacağız. Evet, bu da bu gönderdiği hazne ise 400 milim. Koyalım onu. Evet, şimdi fişe takacağız. Tabii ilk önce kapağını kapatalım. Evet, kapağını kapatıp şimdilik prize takacağız. Yaklaşık 5-6 dakikada bir ısınma süresi var. Koyduğunuz litreye göre de temizlik süreniz uzuyor. Evet, düğmeye bastık. Kırmızı ışığımız yanıyor. Ürün hazır olduğunda buhar işareti yeşile dönecek ve kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Şimdi bekleyelim, yaklaşık kaç dakika sonra hazır oluyor. Bunu da öğrenmiş olalım. Evet, ürünümüz ısınmaya başladı. Ses geliyor. Şu aparatı da takalım. Bu da kablo toplama aparatı. Bunu buraya takıyorsunuz. Kabloyu buraya sararak bu şekilde toplamış oluyorsunuz. Keşke makaralı olsaydı. Düğmeye basınca çekseydi içine. Bu da güzel bir düşünce. Evet. Yaklaşık 3 dakika 4 dakika gibi bir sürede, kısa bir sürede hemen yeşil ışığımız yandı. Şu an kullanıma hazır. Bunu ilk olarak su bataryasında bir deneyelim. Evet, burada maksimum minimum seviyesi var. Evet. Ürünümüz bu şekilde. Seviyesini ayarladık. Ve buraya ve şu aparatı da takıyoruz. Oldukça kuvvetli ve minimum seviye alalım. Evet, yaklaşık 1 dakikadır buraları buharla temizlemeye çalıştım ama beklediğim performansı bulamadım. Dip kısımlar kalıyor. Ters yerler duruyor. Camlar için ise şu aparatı takacağız. Ve buna da bu aparatı şu şekilde ilk önce aşağıdan sonra yukarıdan bu şekilde takıyoruz. İlk önce buhar vereceğiz. Sonra aşağı doğru çekeceğiz. Sonra aşağı doğru çekeceğiz.
cam siliyle çekeceğiyle aşağı doğru çekiyoruz. Evet, buraları da yaptım ama yani o videolarda izlediğimiz gibi hemen bir buhar tutup aşağı çektiğimizde temizlenmiyor. %70 temizleniyor ama %30'luk bir iz bırakıyor. Sanki bezle silsek daha çabuk olacak gibi. Arası da gördüğünüz gibi kireçli. Şimdi buraya evet, yaklaşık 1,5 dakikadan beri temizledik. Maalesef umduğumu bulamadım. Günlük temizlik için uygun değil ama yine denemeye devam. Günlük işlerde başarılı bulmasam da halı, parke ya da duvar silmede gayet başarılı. Koltuklarınızı yakıyor, dikkat edin. İnşaat işlerinde güzel. Daha detaylı kullandıktan sonra detaylı video atacağım.